Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel bayramlık keseler çalışacağız arkadaşlar. Yapımı oldukça kolay ve gördüğünüz gibi inanılmaz şık. Arkadaşlar bayramlık evinizde gelen çocuklara harçlık ve şeker koyup verebileceğiniz çok şık bir hediye bence. Hemen şöyle içini açıyorum. İçi de gayet geniş. Çocuklara vermek için harçlığınızı, şekerlerinizi şu şekilde ve tabii ki çikolatalar. Bayağı bir şeker oluyor, onu da söylemek istiyorum. Evet, bakın şu şekilde içine şekerinizi, harçlığınızı koyduktan sonra ağzında şu şekilde tutup kapatabiliyoruz. Evet arkadaşlar, ben daha önce bu motifi sizlerle çalışmıştım. O yüzden bu videoda bu motifi sizlerle paylaşmayacağım. Zaten bir videosu var. Hemen bu videonun altına link olarak paylaşacağım. O linke tıklayarak motifin yapımına ulaşabilirsiniz. Motifi yaptıktan sonra hemen bu videoya geri dönün ve hemen bu muhteşem keseleri sizlerle beraber örelim. Hemen şöyle iplerimden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar koton ipler kullandım. Burada bir 2,50 milimlik tığ kullandım. Sizler elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Şöyle tekrar kapanışını göstermek istiyorum. Gerçekten çok şeker oldu. Şöyle tabii boş diye böyle duruyor ama içini şeker ve parayla doldurunca inanılmaz güzel duruyor. Evet arkadaşlar, isterseniz hemen bu güzelliklerin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz beni gerçekten çok sevindirmiş olursunuz diyorum ve şimdiden bayramınızın çok güzel geçmesini diliyorum ve şimdiden bayramınızı kutluyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum arkadaşlar ve hemen yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, motiflerimizi öğrendiysek hemen buradan devam edelim. Arkadaşlar diğer videoda krem sırasını ben 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yapmıştım ama burada 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan şeklinde ördüm. Diğer videoda bu sıradan sonra sık iğne yapmıştık. Ama ben burada yine bu sırayı da ikili trabzan ördüm. Hemen ikili trabzan sırasını beraber örmek istiyorum. Şöyle ipime bir düğüm attım. Hemen köşeden başlıyorum. İpimi sabitledim. 2 zincir çektim ve çektiğim zincirle beraber yine köşeye 2 tane ikili trabzan yapmış oldum. Tığın başını doladım. Arkadan iplerimi yürütüyorum ve her bir trabzan tepesine tek tek batarak ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde 2 tane motif yapacağız arkadaşlar. Şöyle köşeye gelene kadar devam ediyorum. Köşeyi de göstereceğim. Evet, şöyle köşeye geldim. Krem ve bu sırayı da aynı şekilde ördüm. Köşem 2 tane ikili trabzan, 2 zincir ve köşenin içine 2 tane ikili trabzan yaparak bu sırayı da bitireceğim. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Tekrar ilk battığım köşeye 2 tane ikili trabzan yaptım. Tığın başını doladım ve ilk çektiğim zincirin tepesine batıyorum. İkili bir trabzan yaparak motifimi bitiriyorum. İlk motifi yine bu şekilde bitireceğiz. Bu şekilde ipini kopardım ama ikincinin ipini koparmıyorum. Aynı zamanda birleştirmesini de yapacağım. Bakın, düz tarafı şöyle iki ters taraf birbirine bakacak şekilde kapatıyorum. Ve şu şekilde ilmeği uzattım. Diğerinin içinden geçiriyorum. Aynı bölümden bakın. Bu şekilde geçiriyorum. Daha sonra burada bir bu ilmekten alıyorum. Bir diğer ilmekten alıyorum. Şöyle göstereyim. Kaydırma yapıyorum.
bir bu ilmekten birer tane ilmek alıyorum. Bir diğerinin ilmeğinden aldım ve kaydırma yaptım. Bakın bu şekilde. Bu şekilde ağız bölümü kalacak şekilde 3 tarafında aynı şekilde birleştireceğiz. Şöyle tekrar göstereceğim. Bakın bir bu motifin ilmeğinden alıyorum. Bir de karşıdaki motifin ilmeğinden aldım ve kaydırmayla içinden geçirdim. Birleştirmemiz bu kadar kolay. Bu şekilde şu köşe tarafına gelene kadar devam edip hemen dönüyorum. Bakın köşeye geldim. Köşenin de yine bakın tek ilmeklerine batarak karşıdakinin de şöyle, bu köşelerde biraz zor oluyor ama şöyle dikkatli bir şekilde yaparsanız güzelce ilerleyebilirsiniz. Bu şekilde yine tüm ilmekleri, yani köşe olsun diğer taraflar olsun, arttırma da yapmıyoruz, eksiltme de yapmıyoruz. Her karşıya gelen ilmekle birleştirip bu şekilde birleştirmemizi yapıyoruz. Evet, ben şöyle sıra sonuna kadar devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, birleştirme işlemimi tamamladım. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi içi de bayağı geniş oluyor. Zaten 2 sıra şu anda, bir sıra ikili trabzan, bir sırada sık iğne sıramız olacak. Hemen burada yine ipimi kopartmıyorum ve hemen burada 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Bakın hemen şuradaki köşenin içine batıp bir ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra tüm trabzan tepelerine tek tek batarak ikili trabzan yapıyorum. Hemen şuraya gelene kadar devam edeceğim. Şurayı da göstermek istiyorum. Evet bakın, tam birleşim yerine geldim. Tığın başını doladım. Hemen şu köşenin içine batıyorum. Bir tane. Tığın başını doladım. Tam birleşim yerin şöyle tam ortasına batıyorum. Bir tane. Bir tane diğer köşenin içine batıyorum. Ve daha sonra yine trabzan tepelerine tek tek batarak devam ediyorum. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. En son bakın köşenin içine battım. Zaten birleşim yerinden devam ettiğimiz için ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Şu şekilde kaydırmayla kapattım. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Hemen dibine batarak sık iğne ve pıtırcık modelimizi yapacağız. Hemen yanındakine bir tane, hemen yanındakine bir tane, 3 tane oldu. Üçüncü de 1 2 3 zincir çekiyorum ve şuradaki 2 ilmeğin arasına batıp kaydırma yapıyorum. Hemen yanındakine battım. 1, yanındakine battım. 2, yanındakine battım. 3 tane sık iğne yaptım. Üçüncüsünde 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen şuradaki ilmeği batarak kaydırma yapıyorum. 3 tane sık iğne, üçüncünün tepesine pıtırcık. 1 2 3. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Şöyle de göstermek istiyorum. Evet, sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, sıramın sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğne tepesine battım. Kaydırmayla şu şekilde kapatıyorum. Şimdi hemen şöyle göstermek istiyorum. Askısını yapacağız arkadaşlar. Uzunluğunu ben ölçmedim. Şöyle diğerlerini de göstermek istiyorum. Şöyle askı boyutu çocuklar için yaptığımız için çok uzun tutmadım ama yine şöyle bir ölçmek istiyorum. Şöyle şuradan başlayarak ölçelim. Aslında uzun yapmışım. Aslında daha da kısa yapabilirsiniz. 1.20 arkadaşlar. Çocuklara biraz uzun gelebilir diye düşünüyorum şu anda.
1.20, diğerini de aynı 1.20 yaptım. İkisini aynı yapmıştım. Ama sizler çocuklara eğer ya diğeri daha kısa. Evet. Bu daha iyi, hemen bunun ölçüsünü vereyim. Ben aynı diye düşünmüştüm ama bu daha kısa. Kısa olanı hemen ölçüsünü vereceğim. Şöyle. Evet. 1.4 arkadaşlar. Yani 104 santim. 101 metre bence idealdir. 1 metre zincir çekebilirsiniz arkadaşlar. Ben diğerini biraz fazla örmüşüm. Daha sonra bir eksilteyim onu ben. Evet, buradan yine ipimi kopartmıyorum ve burada zincir çekmeye devam ediyorum. Eğer zincir çok hoşunuza gitmezse istediğiniz askıyı buraya monte edebilirsiniz. Ben zinciri uygun gördüm. Çok da şık durdu bence. Zaten çocukları da yapıyoruz. Çok ince bir ip de değil. Rahatlıkla kullanırlar diye düşünüyorum. Bu şekilde ben 1 metre civarı zincirimi çekip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, bu sefer biraz daha kısa ördüm. 90 santim ördüm. Sonuna geldik. Ben şunu tığıyla da buraya birleştirebilirim ama düzgün bir geçiş olması için şöyle ipimi biraz uzun kesiyorum. Şöyle içinden geçirdim. Hemen şöyle hızlıca ipimi, iğnemi geçirdim. Şu şekilde. Şöyle hemen şurayı açıyorum. Şöyle bakıyorum. Bakın. Birleştiği nokta hemen neresi? Şurası arkadaşlar. Tam şurası. Hemen bunu şöyle askımı alıyorum. Tam oraya monte ediyorum. Şöyle yapalım ki ipimiz de karışmasın. Hemen buraya bunu dikiyorum. Evet. İpimi kesiyorum. Ve şöyle göstermek istiyorum. Şöyle buraya bir çıt çıt takıp da kullanabilirsiniz. Eğer size şunlar birazcık zor gelirse ama böyle çok güzel oluyor. Zor gelirse buraya hemen bir çıt çıt dikiyoruz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Hemen diğer şöyle askıların yapımını da göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar zincir çekeceğim. Ben diğerlerini saymadım açıkçası. Şöyle zinciri ikiye katladığımda, şöyle tuttuğumda şu kadar artması gerekiyor. Eğer uzun gelirse kenarlardan zaten ayarlarız onları. Şöyle uzunlukta 2 tane zincir çekeceğim. Zincir çekmeyi zaten hepimiz biliyoruz. Ama başlangıcını beraber yapalım. Bu şekilde 2 tane gösterdiğim uzunlukta zincir çekip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben zincirimi çektim. Şöyle ipimi uzunca kesiyorum. Şöyle 2 tane ayrı ayrı zincirimi çektim. Şöyle ikisi aynı boyda. Şöyle katlanınca bakın şu kadar fazlalığı var. Daha sonra eğer uzun gelirse şu zincirin ucundan sökeceğim. Şimdi hemen bir ölçü de vereyim size. Ne kadar örmüşüm? Şöyle 39 santim örmüşüm arkadaşlar. Şimdi bunları ilk zincirimi buradan, diğerini buradan geçireceğim. Şimdi şöyle ilkini şöyle şuradan arkadan geçiriyorum. Bakın şu iki aranın tam şurada bir zincir var, hemen şu köşeden geçirdim. Şimdi 1 2 3 diyorum. Üçüncünün arasından geçiriyorum. Tekrar sayıyorum. 1 2 3. Hemen şuradan tığ yardımıyla çıkarıyorum.
Burada sonda 4 tane kaldı ama önemli değil. Bakın şu ortadaki bir trabzanı hemen yanındakinden alıyorum. Şu şekilde tamamdır bakın. Şöyle uçuyorum. Evet bakın. Şöyle biraz şurayı çekeleyeceğim. Yani aynı boya getireceğim. Bakın şurayı sökeceğim. Şurayı da istediğiniz gibi şöyle şurayı açarak sökebilirsiniz. Evet. Tam bitirdiğim noktadan olmadığı için şöyle biraz sökerken zorlanacağım. Yok, evet. Tam böyle bitirdiğiniz noktadan başlarsanız rahat bir şekilde sökebilirsiniz benim gibi. Bakın iki eşit şöyle noktaya getirdim. Ve burada yine şöyle ipimi uzunca keseceğim. Evet. Burada hemen bakın 2 tane ahşap boncuğum var. Hemen boncukları içinden geçireceğim. Şu şekilde. Daha küçük bir tığ kullanacağım. Rahat geçsin diye. Hemen bakın içinden geçiriyorum. Bir düğüm atacağım. Boncuğun çıkmaması için birkaç tane düğüm atacağım. Şöyle geçmez herhalde. Evet. Hemen dip kısmından ipimi kesiyorum. Ve boncuğum şöyle hazır. Hemen diğerini de aynı az önce yaptığım gibi bunu buradan geçirmiştik. Şimdi buradan başlıyorum. Bakın diğer ipi takip ediyorum. Şöyle ilkini şuradan geçirelim. Şuranın arasını açamadım. Evet. Şöyle hemen boyunu da ayarlıyorum istediğim gibi. Bakın ipi takip ediyorum. Bu şekilde. Yine etrafından döneceğim. Ve diğer tarafta ne yaptıysam burada da onu yapacağım arkadaşlar. Burayı ayarlayalım ama. Evet. Bu şekilde yine döneceğim. Yine buraya geleceğim. Ve buraya da aynı şekilde boncuğumu takıp hemen dönüyorum. Evet, ben diğerini de taktım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kese elde etmiş olduk arkadaşlar. Ben gerçekten çok beğendim. Umarım sizler de beğenir, severek örersiniz ve bayramınız da inşallah çok güzel geçer. Şöyle diğerlerini de hemen getirmek istiyorum. Ben şöyle 3 tane farklı şekilde renklerde ördüm. Sizler de güzel güzel örüp inşallah güzel bir şekilde hediyelerinizi verirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımından memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.